Albus Dumbledore'un ölümü Harry Potter evreninin en kritik kırılma noktasıydı. Ama ya bu kırılma hiç yaşanmasaydı? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsan Kurgu Anatomisi'ne abone olmayı unutma. Çünkü bugün sıradan bir ya olsaydı senaryosu kurmayacağız. Rowling'in inşa ettiği dramatik yapıyı tersine çevirerek Dumbledore'un hayatta kalmasının tüm hikayeyi nasıl dönüştüreceğini kaynak metinlerden yola çıkarak çözümleyeceğiz. Ve göreceğiz ki bir karakterin sahneden çekilmesi bazen en güçlü dramatik eylemidir. Önce şunu net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Dumbledore neden öldü? Yüzeysel okumada cevap basit. Severus Snape onu Astronomya Kulesi'nde ölüm lanetiyle vurdu. Ama Rowling'in kurduğu yapıda Dumbledore'un ölümü bir tesadüf değildi. Hatta bir cinayet bile sayılmazdı. Dumbledore zaten ölüyordu. 6. kitapta Marvolo Gaunt'un yüzüğünü, yani ölüm yadigarlarından biri olan diriliş taşını taktığı an lanetlenmişti. Neden taktı? Çünkü yıllar önce kaybettiği kız kardeşi Ariana'yı bir an olsun görmek istedi. Dumbledore gibi bir dehanın bu kadar duygusal bir hata yapması Rowling'in karakter yazımındaki inceliğini gösteriyordu. En güçlü büyücü bile en derin acısının önünde savunmasız kaldı. Snape bu laneti yavaşlattı ama durduramadı. Dumbledore'un önünde en fazla bir yıl vardı. Bu bilgi son derece kritikti. Çünkü her şeyi değiştirdi. Dumbledore kendi ölümünü planladı. Snape'e kendisini öldürmesini emretti. Bu emrin iki stratejik amacı vardı. Birincisi Draco Malfoy'un ruhunu korumak. Çünkü Voldemort Draco'ya Dumbledore'u öldürme görevi vermişti ve başarısızlık Draco'nun sonu olabilirdi. İkincisi Snape'in Voldemort'un yanındaki konumunu tartışılmaz hale getirmek. Dumbledore'u bizzat öldüren adam olarak Snape, Voldemort'un en güvendiği ölüm yiyen olacaktı. Yani Dumbledore'un ölümü bir kayıp değildi, hesaplanmış bir fedakarlıktı ve belki de Dumbledore'un hayatı boyunca verdiği en zor ama en stratejik karardı. Peki ya bu hamle hiç yapılmasaydı? Ya Dumbledore Gaunt yüzüğüne dokunmamış olsaydı ya da dokunmuş ama Snape laneti tamamen iyileştirmiş olsaydı? Bu soruları cevaplamak için önce Dumbledore'un hikayedeki gerçek işlevini anlamamız gerekiyor. Çünkü Dumbledore sıradan bir okul müdürü ya da bilge ihtiyar figürü değildi. O tüm anlatının bilgi merkeziydi ve aynı zamanda hikayenin en büyük kontrolcüsüydü. Bunu somutlaştıralım. Hortkulukların ne olduğunu gerçek anlamda bilen tek kişi Dumbledore'du. Voldemort'un geçmişini sistematik olarak araştıran, her bir hafıza parçasını toplayan, Tom Riddle'ın ruhunu kaç parçaya böldüğünü hesaplayan tek kişi oydu. Harry'nin neden önemli olduğunu, kehanetin ne anlama geldiğini, Voldemort'la Harry arasındaki bağın doğasını kavrayan yine oydu. Ama Dumbledore bu bilgileri asla bir anda paylaşmadı. Her bilgiyi kendi zamanlamasıyla, kendi koşullarıyla, kendi hesapladığı anda aktardı. Harry'e hortkulukları 6. kitaba kadar anlatmadı. Harry'nin kendisinin bir hortkuluk olduğunu ise hiçbir zaman söylemedi. Bu bilgiyi Snape aracılığıyla kendi ölümünden sonra iletilecek şekilde planladı. Dumbledore'un ölümü bu bilgi akışını zorunlu kıldı. Hayatta kalsaydı bilginin ne zaman ve nasıl paylaşılacağı tamamen farklı bir dinamik yaratırdı. Ve bu farklılık hikayenin her katmanını etkileyecekti. Hortkuluk avından başlayalım. 7. kitapta Harry, Ron ve Hermione'nin en büyük zorluğu bilgi eksikliğiydi. Hortkulukların ne olduğunu biliyorlardı ama nerede olduklarını, nasıl yok edileceklerini ve hangi sırayla hareket edeceklerini tam olarak kestiremiyorlardı. Dumbledore'un rehberliği olmadan karanlıkta yürüdüler. Aylarca ormanlarda saklandılar. Madalyonun olumsuz etkisi altında birbirleriyle kavga ettiler. Plan değiştirdiler, umutsuzluğa kapıldılar. Ron bir noktada grubu terk etti. Hermione kendi bilgi birikiminin sınırlarıyla yüzleşti. Harry ise liderlik etmeyi, belirsizlikle yaşamayı, doğru kararı kimseye danışmadan vermeyi öğrenmek zorunda kaldı. Bu süreç dramatik açıdan son derece güçlüydü. Çünkü karakterleri gerçek anlamda sınandı. Onları büyüttü, kırdı, yeniden inşa etti. Ama Dumbledore hayatta olsaydı bu sınavın büyük bölümü ortadan kalkardı. Dumbledore, Tom Riddle'ın geçmişini yıllarca araştırmış bir adamdı. Slughorn'dan hafıza parçasını almadan önce bile hortkulukların varlığından şüpheleniyordu. 6. kitapta Harry'e gösterdiği hatıralar, Riddle'ın hangi nesnelere değer verdiğini sistematik bir şekilde ortaya koydu. Hufflepuff'un kupası, Slytherin'in madalyonu, Ravenclaw'un tacı. Bunlar Dumbledore'un çoktan tahmin ettiği nesnelerdi. Kupanın Lestrange'lerin Gringotts kasabasında olabileceğini, madalyonun karanlık bir büyücünün eline geçtiğini, tacın Hogwarts'ta saklanmış olabileceğini Dumbledore çözebilirdi. Hayatta kalsaydı bu nesnelerin yerlerini bulmak için Hogwarts'ın kaynaklarını, Zümrüt Anka yoldaşlığının istihbarat ağını ve kendi devasa bilgi birikimini kullanırdı. Harry, Ron ve Hermione'nin aylarca süren arayışı Dumbledore'un birkaç haftalık stratejik planlamasına indirgenirdi.
Hatta Dumbledore muhtemelen Gringotts baskını gibi riskli operasyonları çok daha az kayıpla gerçekleştirirdi. Çünkü onun ilişki ağı ve sihir kapasitesi 3 gencin çok ötesindeydi. Bu durum hikayeyi dramatik açıdan ciddi biçimde zayıflatırdı. Harry Potter serisinin 7. kitabı, kahramanların kendi başlarına ayakta durmayı öğrendiği kitaptı. Dumbledore'un yokluğu onları büyüttü. Harry liderlik etmeyi, Hermione baskı altında karar vermeyi, Ron ise kendi yetersizlik korkularıyla yüzleşmeyi bu süreçte öğrendi. Dumbledore hayatta olsaydı bu büyüme gerçekleşmezdi. Harry bir kahraman değil, bir emir eri olarak kalırdı. Aldığı riskler kendi tercihleri değil, Dumbledore'un talimatları olurdu. Ve bir hikayede kahramanın kendi kararlarını vermediği an okuyucunun duygusal bağı kopar. Seyirci bir kahramana tutunmak ister, bir postacıya değil. Dumbledore'un hayatta kalmasının en karmaşık sonucu Harry'nin kendisinin bir hortkuluk olduğu gerçeğiyle ilgiliydi. Kaynak metinlerde Dumbledore bu bilgiyi yıllarca sakladı. Harry'nin belirli bir olgunluğa erişmesini, belirli bağları kurmasını ve en önemlisi kendi ölümünü kabul edecek bir noktaya gelmesini bekledi. 7. kitapta Dumbledore'un portresi Snape'e açıkça söyledi. Harry'e doğru anda söylemelisin, daha önce değil. Bu doğru an Voldemort'un yılanı Nagini'yi yanında tutmaya başladığı andı. Çünkü o noktada diğer tüm hortkuluklar yok edilmiş olacak ve Harry'nin kendini feda etmesi son adım olacaktı. Dumbledore bu zamanlamayı ölümünden sonra bile kontrol edebilecek kadar ileriye düşünmüştü. Dumbledore hayatta olsaydı bu bilgiyi ne zaman paylaşırdı? Rowling'in yarattığı Dumbledore karakteri düşünüldüğünde bu bilgiyi mümkün olduğunca geç paylaşması beklenirdi. Çünkü Dumbledore bilginin yükünü başkalarına erken vermekten kaçınan bir adamdı. 5. kitapta Harry'e bunu açıkça söyledi. Seni çok önemsediğim için çok geç söyledim. Bu Dumbledore'un en büyük zaafıydı. Sevdiklerini koruma dürtüsü bazen stratejik hesabının önüne geçti. Hayatta kalsaydı Harry'e bu gerçeği söylemekte yine tereddüt ederdi. Belki çok geç kalırdı. Belki de Harry bunu Dumbledore'dan öğrendiğinde, Snape'in hafızasından öğrendiğindeki kadar yıkıcı bir duygusal etki yaratmazdı. Çünkü 7. kitapta Harry bu gerçeği öğrendiğinde tamamen yalnızdı. Dumbledore ölmüştü, Snape ölmüştü. Harry bu bilgiyi sindirmek için kimseye danışamadı. Sadece kendi vicdanıyla baş başa kaldı ve yasak ormana yürüdü. Cebinden diriliş taşını çıkardı, çevirdi. Annesi Lily, babası James, vaftiz babası Sirius ve Lupin'in gölgeleri belirdi. Ama kararı onlar vermedi. Kararı Harry verdi. Bu sahne serinin duygusal zirvesiydi. 17 yaşında bir çocuk sevdiklerini kurtarmak için ölüme yürüdü ve bu kararı tamamen kendi özgür iradesiyle verdi. Bu an Dumbledore'un yokluğu sayesinde mümkün oldu. Dumbledore hayatta olsaydı Harry ölüme yürümezdi. Dumbledore'a dönerdi, soru sorardı, itiraz ederdi, belki isyan ederdi. Ya da daha kötüsü Dumbledore onu soğukkanlılıkla ikna ederdi ve Harry'nin fedakarlığı kendi iradesinin değil, bir otorite figürünün yönlendirmesinin ürünü olurdu. Bu kahramanlığı itaate çevirirdi. Dumbledore'un ölümü Snape'in hikayesinin de temel taşıydı. Snape'in tüm çifte ajan kimliği Dumbledore'un ölüm emrine dayanıyordu. Bu emir olmadan Snape'in hikayesi tamamen farklı bir yörüngede ilerlerdi. Dumbledore hayatta kalsaydı Snape Astronomya Kulesi'nde o laneti yapmayacaktı. Draco başarısız olacak ve Voldemort muhtemelen Draco'yu ve ailesini cezalandıracaktı. Snape'in Voldemort'un gözündeki konumu zayıflayacaktı. Çünkü Dumbledore'u öldüren adam olma avantajını hiçbir zaman kazanmayacaktı. 7. kitapta Snape'in Hogwarts müdürü olması, Gryffindor'un kılıcını gizlice Harry'e ulaştırması, son nefesinde hafızalarını Harry'e vermesi ve o meşhur "always" cevabı. Bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Daha da önemlisi Snape'in hikayesi duygusal çözümden yoksun kalırdı. Snape'in büyüklüğü en sevdiği kadının oğlunu yıllarca korumasından, o kadının hatırasına sadık kalarak en güvendiği insanı kendi eliyle öldürmek zorunda kalmasından geldi. Bu iç çelişki olmadan Snape sadece huysuz bir iksir öğretmeni ve gizli bir ajan olarak kalırdı. Rowling'in yarattığı en karmaşık ve en tartışmalı karakterlerden biri sıradan bir yan karaktere dönüşürdü. Dumbledore hayatta olsaydı Voldemort'la nihai savaşta çok farklı bir biçim alırdı. Dumbledore, Voldemort'un sihir dünyasında gerçek anlamda çekindiği tek büyücüydü. 5. kitapta Sihir Bakanlığındaki düelloda bunu açıkça gördük. Voldemort Dumbledore'la doğrudan savaşmaktan kaçındı. Savunmaya geçti ve sonunda Harry'nin bedenine sığınmak zorunda kaldı. Dumbledore hayatta olsaydı Voldemort Hogwarts'a açıkça saldırmayı göze alamazdı. Hogwarts Savaşı dediğimiz o büyük final çatışması ya hiç gerçekleşmezdi ya da çok farklı koşullarda gerçekleşirdi. Voldemort gölgelerden operasyon yürütmeye devam eder, yıpratma savaşı sürdürür,
ölüm yiyenler aracılığıyla toplumu istikrarsızlaştırırdı. Dumbledore da karşılıklı olarak yoldaşlığı yönetir, istihbarat toplar ve sabırla hamle yapardı. Bu bir satranç oyununa dönerdi. Gerilimli olabilirdi ama o büyük, herkesin savaştığı son çarpışma anından yoksun kalırdı. Ama bundan da kritik bir mesele vardı. Mürver asa. Dumbledore bu efsanevi asanın sahibiydi ve ölümüyle birlikte asanın sadakati karmaşık bir zincir izledi. Draco onu Astronomya Kulesi'nde silahsızlandırdığı için sadakat Draco'ya geçti. Harry ise Malfoy malikanesinde Draco'yu silahsızlandırdığı için sadakat Harry'e geçti. Voldemort Dumbledore'un mezarından asayı çaldı ama gerçek sahibi olmadığı için asa ona tam güçle hizmet etmedi. Finaldeki düelloda Harry'nin basit bir Expelliarmus büyüsü Voldemort'un Avada Kedavrasını yendi çünkü asa kendi gerçek sahibine saldırmayı reddetti. Bu mekanizma Rowling'in kurduğu en zarif dramatik çözümlerden biriydi. Harry'nin Voldemort'u yenmesi fiziksel güce değil, ahlaki seçimlere ve dramatik ironiye dayandı. Dumbledore hayatta olsaydı mürver asa onun elinde kalırdı. Sadakat zinciri hiç oluşmazdı. Voldemort'un yenilgisi tamamen farklı bir mekanizmaya dayanmak zorunda kalırdı. Ve Rowling'in kurduğu asanın sadakati üzerinden işleyen, Harry'nin savaşçı gücüne değil ahlaki gücüne dayanan final mümkün olmazdı. Bir de Zümrüt-Anka yoldaşlığının durumunu düşünmek gerekiyor. Dumbledore'un ölümüyle yoldaşlık fiilen dağıldı. Lider yoktu, merkezi bir strateji yoktu. Herkes kendi başının çaresine baktı. Weasley ailesi saklandı. Lupin yer altına indi. Tonks hamileyken savaştı. Bu dağınıklık 7. kitabın kasvetli atmosferini yarattı. Umut kırılmıştı. Direniş örgütsüzdü. Karanlık savaşı kazanıyor gibi görünüyordu. Dumbledore hayatta olsaydı yoldaşlık asla dağılmazdı. Dumbledore'un otoritesi altında organize bir direniş devam eder, stratejik hamleler yapılır, bakanlığın düşmesi belki de engellenirdi. Ama bu organizasyon Harry'nin hikayesini gölgede bırakırdı. Harry artık umudun sembolü değil, büyük bir makinanın küçük bir dişlisi olurdu. 7. kitapta Harry'nin umut olması tam da başka kimsenin kalmamış olmasındandı. Dumbledore gitmişti, bakanlık düşmüştü, Hogwarts ele geçirilmişti. Harry'den başka tutunacak dal yoktu. Bu yalnızlık Harry'yi kahraman yaptı. Bir sahne daha var ki Dumbledore'un ölümü olmadan asla var olamazdı. King's Cross. Harry yasak ormanda Voldemort'un lanetini yediğinde ölmedi ama ölüme en yakın noktaya geldi. O sınır bölgesinde Dumbledore'la karşılaştı. King's Cross istasyonuna benzeyen o bembeyaz mekanda Dumbledore sonunda tüm sorularını cevapladı. Ölüm yadigarlarının hikayesini açıkladı. Kendi hatalarını, Grindelwald'la ilişkisini, kardeşi Aberforth'a karşı suçluluğunu itiraf etti. Ve Harry'e seçim hakkı tanıdı. Geri dönebilir ya da devam edebilirdi. Bu sahne Dumbledore'un hayatta olduğu bir senaryoda imkansızdı. Dumbledore zaten yanı başında olurdu. O derin, içten, hesapsız itiraf gerçekleşmezdi. Çünkü yaşayan Dumbledore hep kontrol eden Dumbledore'du. Ancak ölümün eşiğinde artık hiçbir şeyi kontrol edemeyeceği bir anda gerçek Dumbledore ortaya çıktı. Bu sahne hem karakter, hem anlatı, hem de felsefe açısından serinin en güçlü anlarından biriydi. Tüm bunların ötesinde Dumbledore'un ölümü tematik bir zorunluluktu. Harry Potter serisi temelde bir büyüme hikayesiydi. Bir çocuğun olağanüstü koşullarda yetişkinliğe adım atmasını anlattı. Ve büyümenin en acı gerçeklerinden biri rehberlerin bir gün gitmesiydi. Dumbledore Harry'nin babası değildi ama hayatındaki en güçlü baba figürüydü. Sirius'u kaybetmişti. Lupin uzaktaydı. Weasley ailesi sıcak ama bilgi açıdan yetersizdi. Dumbledore hem koruyucu, hem bilge, hem de strateji merkeziydi. Onun ölümü Harry'nin güvenli limanının yok olması anlamına geldi. Bu kayıp olmadan Harry'nin olgunlaşması eksik kalırdı. Rowling bunu bilinçli bir tercih olarak yaptı. Dumbledore'un ölümü, Harry'nin artık kendi kararlarını vermesi, kendi sorumluluğunu taşıması ve kendi cesaretiyle yürümesi gerektiğinin işaretiydi. Peki Dumbledore hayatta kalsaydı hikaye tamamen kötü mü olurdu? Mutlaka değil ama bambaşka bir hikaye olurdu. Belki daha politik, daha stratejik, daha yetişkin bir hikaye çıkardı ortaya. Dumbledore ve Voldemort arasında uzun soluklu bir istihbarat savaşı, iki dehanın satranç tahtasında hamle hamle ilerlemesi. Bu kendi başına ilginç bir anlatı olabilirdi. Ama Harry Potter'ın Harry Potter olmasını sağlayan şeyi kaybederdi. Bir çocuğun büyüme hikayesini. Çünkü Dumbledore'un hayatta kaldığı bir senaryoda Rowling'in çözmesi gereken en büyük sorun Dumbledore'u nasıl devre dışı bırakacağıydı. Çünkü Dumbledore çok güçlü bir karakterdi. Hem sihirde, hem bilgide, hem stratejide neredeyse rakipsizdi. Aktif bir Dumbledore'un bulunduğu hikayede Harry'nin kahraman olması için Dumbledore'un bir şekilde etkisiz kalması gerekirdi. Belki Voldemort onu hapsederdi. Belki lanet onu güçsüz bırakırdı.
Belki siyasi bir darbe onu Hogwarts'tan uzaklaştırırdı. Ama bu çözümlerin hiçbiri ölüm kadar kesin, temiz ve dramatik bir etki yaratmazdı. Dumbledore'u sakat bırakmak ya da hapsetmek okuyucuda hep bir ama geri dönebilir beklentisi yaratırdı. Ve bu beklenti Harry'nin yolculuğunun duygusal ağırlığını sürekli zayıflatırdı. Rowling'in dehası tam da burada yatıyordu. Dumbledore'u basitçe öldürmek yerine onu kendi ölümünün mimarı yaptı. Dumbledore pasif bir kurban değildi. Ölümünü planladı, zamanlamasını ayarladı, sonuçlarını hesapladı. Hatta ölümünden sonra Snape aracılığıyla Harry'e ulaşacak bilgiyi bile ayarladı. Bu, karakter yazımında ender görülen bir ustalıktı. Mentor figürün ölümü pek çok hikayede klişe bir unsurdur. Ama Dumbledore'un farkı hem stratejik, hem duygusal, hem tematik katmanlarda aynı anda işlev görmesiydi. Stratejik olarak Snape'in pozisyonunu güçlendirdi ve Draco'nun ruhunu korudu. Duygusal olarak Harry'yi tamamen yalnız bırakarak büyümesini zorunlu kıldı. Tematik olarak büyüme hikayesinin son perdesini açtı ve olay örgüsü açısından Mürver Asa'nın sadakat zincirini başlattı. Tek bir ölüm, 4 farklı katmanda aynı anda çalıştı. Bu tür çok katmanlı bir dramatik mühendislik her hikayede bulunmaz. Sonuç olarak Dumbledore'un ölümü Harry Potter evreninin taşıyıcı kolonuydu. Bu kolonu çektiğimizde hikayenin çatısı çökerdi. Hortkuluk avı anlamını yitirirdi. Çünkü zorluğun kaynağı bilgisizlik ve yalnızlıktı. Ve Dumbledore her ikisini de ortadan kaldırırdı. Harry'nin kahramanlığı solardı. Çünkü kahramanlık rehber olmadan verilen kararlarda doğdu. Snape'in trajedisi buharlaşırdı. Çünkü o trajedinin temeli Dumbledore'un ölüm emriydi. Ve Voldemort'un yenilgisi o zarif yapısını kaybederdi. Çünkü Mürver Asa'nın sadakat zinciri hiçbir zaman oluşmazdı. 4 temel sütun birden yıkılırdı. Dumbledore'un hayatta kalması paradoksal bir şekilde hikayeyi öldürürdü. Onun ölümü hikayeyi yaşattı. Bu, büyük anlatıların en acı ama en derin gerçeğiydi. Bazen bir karakterin en güçlü eylemi sahneden çekilmekti. Dumbledore bunu biliyordu. Ölümünden korkmadı. 5. kitapta Voldemort'a bunu açıkça söyledi. Ölümü düzenli bir zihnin sonraki büyük macerası olarak gördü. Ve belki de onu gerçekten büyük yapan şey tüm gücüne, tüm bilgisine, tüm stratejik dehasına rağmen geri adım atabilmesiydi. Sahneyi Harry'e bırakabilmesiydi. Bilgisini, stratejisini, sevgisini bir miras olarak bırakıp kendini geri çekebilmesiydi. Çünkü gerçek güç her şeyi kontrol etmek değildi. Doğru anda bırakabilmekti. Ve Dumbledore tam da bunu yaptı. Bıraktı ki Harry yürüsün. Bıraktı ki hikaye yaşasın. Bu tür içerikler ilgini çekiyorsa Kurgu Anatomisine abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kal.